Herkese selam. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere pamuk gibi yumuşacık, kat kat, çok lezzetli börek tadında bir poğaça tarifi vereceğim. Hemen başlayalım. Tarifimiz için öncelikle uygun bir kap alıp içerisine 1 su bardağı yani ortalama 200 ml kadar ılık süt ilavesi yapalım. Sütünüz yok ise su ile de yapabilirsiniz. Ardından üzerine 1 tatlı kaşığı toz şeker ve 1 dolu tatlı kaşığı kadar instant maya ilavesi yaparak güzelce karıştırıp 2-3 dakika kadar mayamızın aktive olmasını bekleyelim. Onu bir kenara aldıktan sonra uygun bir yoğurma kabı alalım veya benim gibi stand mikserde yapabilirsiniz. Önce içerisine 3 su bardağı dolusu un ilave edelim. Kullandığım bardak 200 mililitreliktir. Ardından üzerine tatlı kaşığının yarısı ile tuz ekleyelim ve güzelce karıştırıp unun orta kısmına bir çukur açalım ve hazırladığımız aktive olmuş mayalı karışımı önce üzerine ekleyelim. Üzerinde bu şekilde kabarcıklar oluşmuşsa hazır olmuş demektir. Daha da fazla dinlendirmenize gerek yok. Ardından yarım çay bardağı sıvı yağ ilavesini de yaptıktan sonra karıştırmaya başlayalım. Hamur karıştırılmayacak kıvama geldikten sonra elinizle yoğurmaya devam edebilirsiniz. Ben dediğim gibi artık birazcık sıkılmış olabilirim sürekli hamur işleri derken. Bu şekilde daha da pratik olsun diye mikserde hızlı bir şekilde yoğurdum. Hamur kıvamını aldıktan sonra tezgahın üzerine aldım ve birazcık daha toparlamaya devam ettim. Ardından bu arada hamurumuz sert olmamalı, kesinlikle yumuşacık ve hafif ele yapışan kıvamda olması lazım. Söylediğim malzeme listesine uyarsanız dilediğiniz şekilde, yani söylediğim şekilde bir hamur elde edersiniz. Hamurun üzerini kapatıp mayalanmasını bekleyelim ve diğer taraftan da gördüğünüz üzere artık iç harcımızı hazırlamaya başladım. Bunun için 1 adet büyük boy veya 2 adet küçük boy soğan alalım. Soğanları önce yemeklik olacak şekilde doğrayalım. Ardından uygun bir tava alıp tavamızın içerisine 2-3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ veya tereyağı aldıktan sonra üzerine soğanları ekleyelim ve birazcık da soğanların diriliğini çabuk kaybetmesi için tuz ilavesi yapalım. Ardından hafif pembeleşinceye kadar kavuralım. Soğanlar kavrulurken diğer taraftan 3 adet büyük boy patatesi rendenin mümkünse iri gözünden rendeleyelim. Ardından elimizle sıkıp tamamen suyunu çıkartalım. Patateslerimizi hazırladıktan sonra bu arada artık gördüğünüz üzere hafif pembeleşmeye başlamış. Daha da fazla kavurmayacağım. Şimdi üzerine rendeleyip suyunu sıkmış olduğum patatesleri eklemeden önce baharatları ekliyorum ki baharat daha da çabuk yağın içerisinde karışsın. Özellikle de kırmızı biber hafif rengi vermesi adına. Daha sonra eklediğimde patatesle karıştırması zor olacağından bu şekilde yaptım. Sonrasında patatesleri de ekleyip güzel bir kıvam alıncaya kadar, yani rengi tamamen oturuncaya kadar karıştırmaya devam ediyorum. Bu aşamalarda mutlaka ocağımız kısık ayarda açık olsun. Aksi takdirde patatesimiz kızarabilir. Daha sonra tenceremizin kapağını kapatalım ve 1-2 dakika daha kapağı kapalı bir şekilde pişirelim. Çok fazla pişirmiyoruz. Kısık ayarda olması lazım. Az önce de söylediğim gibi kesinlikle kızartmadan hafif buharda yumuşamasını bekleyelim. Bu kıvamı aldıktan sonra artık hazır olmuş demektir. Şimdi tamamen soğuması için bir kenara alıp geçelim mayası gelmiş hamurumuzu işlemeye. Gördüğünüz gibi hamur en az 2 katına kadar çıkmış. Mayalanma süresi sizin ortamınızın sıcaklığına göre değişebilmektedir. Ortalama süre 1 saat kadardır. Hamurun önce kabarıklığını alalım. Ardından tezgahımıza biraz un serpiştirip hamuru tezgaha alarak küçük parçalar haline getirelim. Kestiğimiz parçalar yumurtadan biraz küçük, cevizden hafif büyük. Ortalama görüntüyü zaten ekranda görüyorsunuz. Bu şekilde minnacık bezeler yaptım. Hamur sertleşmemesi için mümkünse bu aşamalarda da olabildiğince az miktarda un kullanalım.
Ve bezelerin tamamını hazırladım. Toplamda 14 adet beze elde ettim. Şimdi üzerlerini kapatıp yumuşaması için bir 10 dakika dinlendireceğim. Diğer taraftan artık iç harcımız tamamen soğumuş. Soğumuş olan iç harcımı yanıma aldım. Gördüğünüz gibi kaşıkla biraz elime alıp elimde sıkıştırarak yuvarlak bir şekil vereceğim. Ortalama az önce hazırladığımız bezelerin boyutunda olması gerekli. Bu aşamada elinize çok fazla yapışırsa elinizi ara ara ıslatarak bu işleme devam edebilirsiniz. Bezelerimizle aynı boyutta ve de aynı ölçüde, yani toplamda 14 adet iç harcından hazırladım. Hazırlamış olduğum iç harcı da tarif için tamına yeterli geldi. Şimdi dinlenmiş olan bezelerden bir tanesini tezgaha aldım. Üzerine ve altına azıcık un serpiştirerek büyütmeye başlıyorum. Dilerseniz elinizle de genişletebilirsiniz ama görüntüsünün daha da güzel olmasını isterseniz merdane ile açarsanız çok daha iyi olur. Ortalama bir çay tabağından birazcık büyük olacak şekilde açtıktan sonra hazırladığımız iç harcından üzerine bir tane koyup kenarlarından videoda gördüğünüz şekilde çizik atalım. Ardından önce bir kenarını getirip bir tarafını da birleştirelim. Daha sonra onun tam karşısındaki kenarı ve bu şekilde devam ederek hamurları birleştirerek böyle bir şekil verelim. Şekli gerçekten hem çok pratik hem de çok güzel. Bir tanesini hazırladıktan sonra yağlı fırın kağıdı serilmiş fırın tepsimize alıp geriye kalanını da aynı şekilde hazırlamaya devam edelim. Bu aşamada hamuru açarken hamurumuz çok yumuşak olduğu için un kullanabilirsiniz. Ama çok da fazla kullanmayın ki hamuru birbirine yapıştırabilelim sonrasında. Yine iç harcından üzerine koyalım ve aynı şekilde işimize devam edelim. Bu arada videomu hangi ülkeden veya hangi şehirden izlediğinizi yorum kısmında belirtirseniz çok sevinirim. Ve eğer tarifimi denerseniz deneyecek olan herkese fikir olmak amaçlı deneyimlerinizi denedikten sonra yorum kısmında belirtmeyi de unutmayın lütfen. İkincisini de hazırladım. Diğer bir tanesini de hemen hızlıca gösteriyorum. Çok fazla anlatmamaya çalışacağım. Zaten umarım tekniğini anlamışsınızdır. Tamamını hazırlayıp fırın tepsisine aldım. Toplamda bir tepsi kadar yaptı. Ve üzerlerini örtüp 10-15 dakika kadar tepsi mayasının gelmesini bekledikten sonra tekrardan üzerine açalım ve üzerlerine sos sürelim. Sosumuzun içerisinde 1 adet yumurta sarısı ve 1 yemek kaşığı kadar zeytinyağı var. Güzelce karıştırdıktan sonra kenarlarına sürelim. Daha yumuşak olmasını isterseniz dış kısmının içerisine sıvı yağ yerine süt de karıştırabilirsiniz. Her taraflarını sosladıktan sonra orta kısımlarının, yani açık kalan kısımlarının çok daha güzel kızarması için ve de daha lezzetli olması için ben üzerlerine rendelenmiş kaşar peyniri yerleştirdim. İsterseniz sizler de bu şekilde yapabilirsiniz. Ve tamamını hazırladıktan sonra sosunu sürüp üzerine peynirini koyduktan sonra önceden ısıtılmış 175-180 derece fırında pişmeye gönderelim. Fırından fırına pişme süresi değişebilmektedir. Üzerleri nar gibi kızarana kadar pişirdikten sonra gördüğünüz gibi artık hazır oldular. Gerçekten börek tadında ve de çok lezzetli bir tarif. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Eminim birçoğunuz beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz lütfen emeğime saygı olarak beğeni bırakmayı, yorum yazmayı, kaydetmeyi ve de hala eğer kanalıma abone değilseniz lütfen abone olarak bildirim zilini aktifleştirmeyi unutmayınız. Şu an gerçekten çok sıcak ama hemen içerisini sizlere göstermeye çalışıyorum. Çünkü bu videoyu çekerken oğlumu okuldan almam gerekliydi. Hemen böyle içerisinde sizlere gösterdim. Dilediğiniz iç harcını hazırlayabilirsiniz. Yani istediğiniz iç harcıyı da yapabilirsiniz ama bu şekilde bir iç harcı kesinlikle ve kesinlikle çok yakıştı. Yeni videolu tariflerimde tekrardan sizlerle görüşmek ümidiyle. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.